tarihinin Metehan ile başladığını söyleyenler vardır. Bunlara göre Hun tarihi Metehan ile başlar ama Hun tarihi ne Mete ne de Teoman ile başlar. Çin kaynaklarına göre Hunlar Mete ve babası Tuman'dan önce de vardır ve sürekli bir araya geliyor, birleşiyor ve dağılıyorlardı. Mete'den önce Teoman devleti kurmuş, daha sonra Mete devleti imparatorluk haline getirmiştir. Milattan önce 1000 yıllarının başında en eski Türk devleti olarak ortaya çıkmıştır. Milattan önce 200 yılında Doğu Asya tarihinde ilk milletler arası mukabele olarak bilinen anlaşma gereğince 70 yaşında olan Mete bir Çin prensesiyle evlenmiştir. Mete bu tavrı tamamen siyasi bir amaç taşımakla beraber bu evlilikler artarak devam edecek ve Türk devletlerinin korkulu rüyası haline gelecektir. Metehan kabilenin başına gelmeden önce Hunlar güneydeki atalarının toprakları Ordos'tan Çinliler tarafından sürülmüşlerdi. Gansu'da Yuezhiler kabilesi üyeleri rehin almıştı ve doğuda Dongalar onlara küçümseyerek davranıyorlardı. Kendi keyiflerine göre en iyi atlarını ve kadınlarını talep ediyorlardı. Bozkır kavimleri Çinlilere saldırı düzenleyemeyecek kadar güçsüz ve birlikten yoksunlar. Siyasi bakımdan fethi yapamayacak, yapsa bile de yönetemeyecek kadar örgütlenmeden de yoksunlar. Çin ise siyasi birlik içerisinde ve yerelmeci bir politika uyguluyordu. Metehan birbirleriyle anlaşamayan, geçinemeyen göçebeler üzerinde işe benzeri görülmemiş bir şekilde birleşme baskısı oluşturmuş ve nitekim başarılı olmuştur. Bu birlik Çin'in Asya'daki üstünlüğünün sonu demekti. Mete'nin kurduğu bu Bozkır İmparatorluğu Çin'in korkulu rüyası haline gelmiştir. Mete iktidarı ele geçirdikten birkaç yıl sonra teker teker bu devletlere üstünlük sağlamış ve Yuezhileri günümüzdeki Tacikistan topraklarına göçe mecbur kılmıştır. Mükemmel bir darbeyle babasını bertaraf ederek Hun tahtına çıkan Mete, Güneybatı'daki komşuları ve soydaşları Tunkular, Mete'nin babası Teoman'a ait bir günde 500 kilometre koşan atı bir elçi vasıtasıyla istemişler ve Mete bu konuyu istişareye açmış, yanındaki danışmanları atın Türkler için büyük önem arz ettiğini ve katil suretle verilmeyeceğini söylemişlerse de Mete, ben nasıl bir atı komşu devletten üstün tutabilirim diyerek atı elçiye teslim etmiştir. Tunkular Mete'nin kendilerinden çekildiğini düşünüp daha ileri gitmişler ve Mete'den karısını istemişlerdir. Mete bunu istişareye açtığında toplantıda bulunanlar sinirlenip bunlara ahlak diye bir şey kalmamış, hemen Tunkular üzerine bir sefer düzenlenmeli teklifinde bulunanlara Mete, ben nasıl olur da bir kadını komşu devletten üstün tutabilirim diyerek taarruz yerine karısını elçiyle göndermiştir. Gene de Tunku hükümdarlığının istekleri bitmek bilmiyordu. Bu sefer de iki devlet arasında kullanılmayan çorak bir araziyi istila ederek Mete'ye, benim ve senin sınırlarında askeri birlikler dışında insan bulunmayan bu toprak parçası bunlara çok uzak. Ben bu toprak parçasına sahip olmak istiyorum diyerek burayı Mete'den istemiştir. Mete tekrar danışmanlarını toplayarak istirahat etmiş ve bazı bakanların fikri bu boş toprak parçasının verilmesinden devlet için önem arz etmeyeceğini yönündeydi. Bunun üzerine sinirlen Mete, devletin malı olan bir toprağı nasıl verebilirim diyerek toprağın verilmesini söyleyenler hemen başlarını vurdurmuştur. Mete burada kendisine ait olan at ve hatunu vermekle tereddüt etmemiş ama halkın malı olan toprak söz konusu olunca taviz vermektense savaşmayı tercih etmiş ve bu tavır tüm Türk tarihi boyunca Türk devlet anlayışının temelini oluşturmuştur. Burada Mete için önemli olan devletinin ve milletinin geleceğidir. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi hükümdarın isteği üzerine toplanan bir danışma meclisi vardır. Bu devlet meclisi ilk defa Hunlarda gözükmektedir. Artık bundan sonra yüzyıllar boyunca unutulmayacak olan büyük ve çok kanlı Tunku yani Moğol ve Hun savaşı başlayacaktır. Türk ve Moğol kavimlerinin ilk ve büyük aynı zamanda sembolik savaşıdır. Hunların ani baskını karşısında Tunkular kendilerini savunmaya bile fırsat bulamadan neredeyse imha edildiler. Moğol dünyası saf dışı bırakılarak doğuda Hunların karşısında hiçbir engel kalmamıştı. Moğolistan'ın doğusu ve Çin'in kuzeyindeki Cebo eyaleti Hunların eline geçmişti. Hun baskınından canını kurtarabilenler CMP ve Wuban adı verilen dağların derin vadilerindeki ormanlara kaçmışlar ve daha sonraki zamanlarda bu dağların isimleriyle anılmışlardır. Bu aileler korkudan bir asır boyunca bu ormanlardan dışarı çıkmamışlar ve Hunlara hep sadık kalmışlardı. Bundan sonra Hunlara her yıl düzenli olarak sığır, at ve koyundan oluşan vergilerini ödemişler. Hayvanları bulamadıkları zaman eşlerini ve çocuklarını Hunlara esir olarak vermişlerdir. Mete'nin Yueçiler üzerine seferi. Mete'nin babası Teoman zamanında doğuda ve batıda başta iki büyük devlet vardı. Doğuda Proto-Moğol Tungular güçlü, batıda Yueçiler hem güçlü hem de zengin idiler. Tungulardan sonra sıra geniş ve verimli topraklar olan Doğu Batı arasında ticaret ve kültür akışını aracılık eden İpek yolunun büyük bir kısmı Yueçilere aitti. Bu nedenle Yueçiler Asya kıtasının en zengin ve en kültürlü kavmidirler. Mete veliahtlık döneminde Yueçilerin yanında esir olarak bulunmuş, Yueçileri ve ülkelerini yakından tanımış, Yueçilerin bölgesinin ekonomik gücünü ve medeni üstünlüklerini görmüş, değerini ve önemini çok iyi anlamıştır. Yueçiler topraklarından çok sayıda Hun boyu yaşıyordu. Yueçiler Hunların Kans üzerinde Çin'e girmelerine engel teşkil ediyorlardı. Mete'nin darbesiyle yerlerinden oynayan Yueçiler Mete karşısında tutunamayacaklarını anlayarak batıya doğru göç ettiler. Mete'nin Yueçiler üzerine yaptığı sefer bir imha ya da fethi hareket değil, gücünü göstermedir. Bunun nedeni Mete'nin önünde Çin gibi daha büyük bir rakip ve hedef vardı. Mete Çin ile savaşmadan önce arkasını sağlam almak istiyordu. Bu nedenle Kuzey ve Kuzeydoğu'daki akraba Türk topluluklarını bir bayrak altında toplayarak devleti bir imparatorluk haline getirmiştir. Böylece Altay Dağları'nın batısı hariç bütün Orta Asya Mete'nin hakimiyetine girmiş bulunuyordu. Metehan'ın Çin politikası. Metehan Tunkuları ve Yueçileri itaat altına alarak doğudan ve batıdan gelecek tehlikelere karşı arkasına sağlam almış ve sonra Teoman'ın
M.Ö. 215'ten sonra kaybetti. Kuzey Çin'deki otlakları ve toprakları geri almak için Kuzey Çin'e seferine çıkmıştır. Bu otlakların elden çıkması Hun ekonomisini çöküntüye uğratmıştır. Mete bu birinci Çin akınından başarıyla çıkmış ve Çin'in elindeki Hun otlaklarını geri almıştır. Bu sefer sırasında Çin Han'ın ailesinin iktidarını ve pasifliğini kabul edemeyen bazı Çin derebeylikleri Mete Han'ın yanında yer alarak bu akında önemli bir rol oynamışlardır. Bundan sonra Kuzey Çin için Mete Han ve Çin imparatorları sık sık karşı karşıya geleceklerdi. Kuzey Çin'in elden çıkmasıyla Çin Han sülalesi yayalardan oluşan 320 bin kişilik ordusuyla Mete'nin üzerine yürümüştür. Çin İmparatoru Kao Mete'ye 10 kişiden oluşan ve aslında birer casus olan bir elçi heyeti göndererek Hunların durumunu öğrenmeye çalışmıştır. Durumu fark eden Mete Han, Kao'nun saldırısı geçmesi için ordunun asıl bölümünü, ekonomik gücünü ormanlara saklayıp karargaha yaşlılar, çocuklar ve zayıf ile sıska atları alıp kendisini zayıf göstermiştir. Elçiler döndüklerinde imparatora Hunların savaşamayacak kadar zayıf olduklarını söylemişler ama İmparator Kao bu durumdan şüphelenerek bir komutan elçi olarak Mete'nin yanına göndermiş fakat elçinin dönmesini beklemeden saldırıya geçmiş ve bu elçi gerçek bilgilerle geri dönüp Mete'nin ana birliklerini taklı tuttuğunu ve uygun saldırı anında kolladığını söylediyse de hırsıyla gözlerinde hiçbir şey görmeyen Kao bu elçisini tutuklatıp başka bir yere sürgün etmiştir. Böylece Mete ilk planını uygulayarak aldatma ve yanıltma taktiğinde başarıya ulaşmış, sıra yıldırma ve yıpratma taktiğine gelmişti. Mete Çin üzerine sağ ve sol tiginlerinin komutasında 10 bin kişilik seçme birlikler göndererek Çin ordusunu yoruyor, yıpratıyor ve kurulan tuzaklara doğru çekiyorlardı. Bu öncü tümenlerin başında Hunların sağ ve sol bilge prenslerinin atanması da bu oyalama savaşlarına Mete'nin verdiği değeri gösteriyordu. Çin İmparatoru Mete'nin savaşı planladığı Ping kentine kendi ordusunun ana ve yaya birliklerinden önce gelerek Mete'nin tuzağına düşmüştü. 7 gün süren bu kuşatmada Mete dünya tarihinde bir ilke imza atarak Çin İmparatorunun kuşatması esnasında ilk defa ordu birliklerini at teklerine göre düzenlemiş. Doğu tarafına Kıratlar, kuzey yönlerine Siyah atlar, güney istikametine ise kırmızı atlardan oluşan süvari alayları yerleştirmiştir. Bu kuşatma sırasında Çin İmparatoru ne içeriden ne de dışarıdan yiyecek alamayarak açlıkla baş başa kalmıştır. Bu duruma daha fazla dayanamayan İmparator Ko, Mete'nin hatununa gizlice hediyeler göndererek rüşvet karşılığı yardım istemiş ve hatun Mete'ye "Bugün Çin topraklarını elde etmiş olsanız bile siz ey Hun Hakanı orada oturup Çin'i idare etmek için eninde sonunda gerekli gücü burayamayacaksınız. Çin İmparatoru Tanrı gücüne sahiptir" diyerek Mete'yi ikna etmiştir. Kuşatmanın 7. günü Mete tahminleri alt üst eden bir harekette bulundu ve Hun ordusu saflarını birleştikleri köşeden bir koridor açarak yoğun bir içerisinde Çin ordusunun gitmesine izin verdi. Çin ordusu utanç içerisinde yavaşça ilerleyerek gözden kaybolunca Mete de ordusuyla ülkesine döndü. İmparator Ko kuşatmanın şokunu ancak 3 yıl sonra atıp hemen devlet meclisini toplamış ve çareler aramaya kalkmıştır. Danışmanların fikirleri birbirine benziyordu fakat komutanlardan birinin öne sürdüğü fikir Çin mantığına gayet uygun bir fikir olarak imparator tarafından kabul görmüştür. Bu planın esasları şöyleydi. İmparatorun kızı Mete'ye eş olarak verilmeli. Ayrıca her yıl vergi olarak değerli hediyeler gönderilmeli. Böylece doğacak çocuklardan birisi velet olacak ve Mete'nin yerine geçecek. Böylece Hunlar kontrol altına alınabilecekti. İmparator hemen bu komutanı Mete'ye gönderdi ve Mete ile M.Ö. 197'de bir dostluk ve barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Orta Asya tarihinde bilinen ilk milletler arası anlaşmadır. Bu anlaşmadan sonra Mete kendisine gönderilen Çinli prensesiyle evlenmiş, Çin'i yıllık vergiye bağlamış ve uzun sürecek ticari ve barış sürecine geçilmiştir. Mete Han'ın kurduğu onluk sistem. Mete ıslık çalan bir ok icat etmiş ve bu oklarla okçu atlı birliklerine eğitim yapmalarını emretmiştir. Disiplinli bir ordu elde etmek amacıyla katı disiplin kuralları koymuş ve birliklerin sadakatine ölçmek için inanılması güç sınavlar verdirttirmiştir. Nitekim Mete Han oku nereye atarsa atsın askerler de oraya atmaya mecburdu ve okunu atmayanların başları dayarak kesilecekti. Mete Han bir gün kendi atına okunu attı ve askerlerin de atına nişan almalarını istedi. Bu önemli bir olaydı. Çünkü milattan 3000 yıl önce Türkler tarafından evlileştirilip büyük ve binek hayvan olarak kullanılan at onların hem en büyük serveti, sevgilisi aynı zamanda atalar ruhunu kurban edilen kutsal bir varlıktı. Dolayısıyla öyle kolay kolay ortadan kaldırılması ya da vazgeçilecek bir varlık değildi. Mete'nin sağındaki ve solundaki bazı askerler Mete'nin atına ok atma cesaret gösteremediler ve başları hemen orada kesildi. Mete Han bu sefer askerlerin sadakati test etmek için yine orada bulunan ve çok sevdiği eşine okunu attı ve askerlerinden aynı istedi. Yine bunu cesaret edemeyenlerin başları kesildi. Mete Han'ın ordusu 10, 100, 1000, 10 bin kişilik bölümlerine ayırarak bunların başına 10 başı, 100 başı, 1000 başı ve tümen başları getirilmesi Türk Ordu Teşkilatı'nda ufak tefek değişikliklerle uğrayarak günümüze kadar süre gelmiştir ve tüm dünyada kullanılan askeri sistemdir. Mete Han'ın genel değerlendirmesi. Mete Han M.Ö. 209'da Türk tarihinde inkılap niteliğinde bir yöntemle Hun tahtına çıkmış, kendisinden toprak isteyen Tunkuları feci bir şekilde cezalandırmış, Çin İmparatorluğu'nun dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir taktikle kuşatma altına alıp vergiye bağlamış, Türkçe konuşan tüm halkları Hun hakimiyetine alıp Türk siyasi birliğini kurmuştur. Hun devletini sadece Orta Asya'ya değil tüm dünyanın en büyük gücü haline getirerek bir imparatorluk haline getirmiştir. Çin'i baskında altında tutarak Hun halkının uzun süre barış ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamış bir hükümdardır.